Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da çok istediniz, DM'den gönderdiniz. Ne olur bir kabak örün tam zamanı diye. İnternete baktım, o kadar çok örülmüş, o kadar çok tarif var ki. Hadi dedim ben de aralarına katılayım. Benim de bir tarifim, bir kabak, bal kabağı tarifim olsun dedim. Gene elimdeki iplerden ördüm. Kiloyla aldığım ipler bunlar. Hatta elimde olan küçük parçaları değerlendirdim. Şu kadar bir ip kaldı buradan. Bu kiloyla aldığım ipleri, en yakın ipler, e, bir sürü marka var. Hani şu marka bu marka diyemeyeceğim. O kadar çok marka var ki bu farklı, bu farklı, bu farklı. Yani eskisi gibi değil. Şimdi pek çok marka bu iplerden, bu koton iplerden üretiyor. Kalın, çok sağlam ve de boyasını da kaybetmiyor. Yani yıllarca da kullansanız hiç boyası solmuyor, atmıyor. Güzel ipler gerçekten. Bir tane de şöyle bu çuvaldız. Böyle büyük bir iğneye gereksinim oldu. Çünkü şöyle buradan batırırken şuradan çıkartmak için biraz tutup çekmek gerekiyor. Elimde de bu iğneden vardı. Bayağı işe yaradı gerçekten. Şimdi e, beyaz ip, gene aynı kiloyla aldığım iplerden, şöyle kahverengi şu kısmı öreceğim ve yeşil olarak da şöyle yaprağını kullanacağım. Ama hepsini de aynı renk örebilirsiniz. Beyazın üzerinde daha iyi gösterir diye düşündüm. Şu üç renkten başlayalım örmeye. 4 milim tığ kullanıyorum. Bunun örgüsünü 26 ilmek ve 24 sıra örmüştüm. Bunu biraz daha büyük yapmak istiyorum. O yüzden zincirini fazla tutacağım. Daha büyük bir, gösterişli bir bal kabağı olsun istiyorum. 34 tane kadar zincir çekiyorum. 34 zincir, bir de 2 tane de fazlasını çekiyorum. Doluyorum. 1 2 üçüncü zincire yarım trabzanlar örüyorum. Dolayıp bir kere de çıkıyorum. Otuz iki tane yarım trabzan ördüm. Bayağı büyükçe bir kabak olacak bu. Bir zincir doluyorum yanındakine, ama tabii ki şu dış tarafına doluyorum. Şöyle dış kanadına batıyoruz ilmeğin. Böyle değil. Doluyorum. Şöyle. Bunu bitene kadar bu şekilde örüyoruz. Son ilmeği örüyorum. Bir zincir doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğin içerisine dış kanadını alarak örmeye devam ediyorum. Ve sıraları aynen bu şekilde, şu dönüşlere dikkat edelim. Özellikle örgüyle yeni tanışanlar için son ilmeğe kadar örelim. Dönüşlerde dikkat edelim. Yoksa ilmekler eksilebilir ya da bir şekilde artma da oluyor bazen. Şu dönüşlere dikkat edersek sayıları sabit tutarız. Yine sıranın sonunda son ilmeği örüyorum. Bir zincir doluyorum. Yanındaki ilmeğe gene dış kanadından batarak devam ediyorum.
yeterli uzunluğa gelene kadar aynen bu şekilde örerek devam ediyorum. Evet, 28 sıra ördüm. Yeterli oldu. İlmek sayımız da zaten 32 idi. 32'ye 28. Bu da 26 ilmek 24 sıra olmuştu. Bundan biraz daha büyük bir balkabağı olacak şimdi. Bir de şunu söyleyeyim. Sıra başlarında normalde 2 zincir çekmem gerekiyordu dönüşlerde. Çünkü yarım trabzan yapıyoruz. 2 zincir tam gelecekti. Ama biz bir zincir çektik. Neden? Çünkü şu kısımlar zaten büzdürülecek. Şöyle. Buralar büzdürülecek. Burada görüldüğü gibi dilimler oluşacak. O yüzden kenarlarda ne kadar az iplik kalırsa o kadar iyi olur dönüşler için. Çok kalabalık bir iplik yoğunluğu olmaması daha iyi olur diye düşündüm. Sanırım güzel sonuç verecek burada daha az iplik kullanmam. Şimdi iki kenarı birbirine ekliyorum. Şuradaki birbirine yakın zaten bu başlangıçtı. Buradan şöyle alıyorum ve karşı tarafta da en yakın ilmeği ilmek kaydırarak birbirinin içinden geçiriyorum. Örerken yaptığımız gibi tek kanatlara batarak ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde ekliyorum. Evet, eklemeyi bitirdim. Bir hayli ip bıraktım. Umarım yeter. Şöyle. Şimdi şurası daha güzel durduğu için ben tersini çeviriyorum. Şimdi bakın gayet güzel. Hiç ekleme yeri belli bile değil. Şimdi bunun ucuna çuvaldızı geçireceğim. Büyük bir kabak olacağı için yün iğneleri pek yeterli olmadı. Ve bunu ben çift kat kullanacağım. Önce bir büzdürelim kabağın ağız kısmını. Sonra dilimlerini ortaya çıkartırken çift kat olarak çalışacağım. Şunun etrafından zaten bir zincirle döndüğümüz için bir yukarı sıraya daha az ip yoğunluğu var burada. Her sıraya denk gelecek şekilde şöyle bir tane ip alıyorum. Bir tane. Her sıraya bir tane de denk gelecek şekilde yeterli olur. Şunu bu şekilde büzdüreceğiz ağız kısmını. Tek ip aldığım için bayağı muntazam bir şöyle yuvarlak oluşacak.
sıra sonuna kadar, yani başladığım noktaya kadar bu şekilde büzdüre büzdüre ipi yürütüyorum. Her sıraya denk gelsin. Çok aralıklı dikiş olmasın. Evet, ben devam ediyorum. Bu kadar büzmek yeterli. Buradan iğneyi defalarca dilimleri oluşturmak için batıracağız. Bir de içinde boncuk elyafı doldurduktan sonra belki eksik kalabilir. Buradan da takviye yapabiliriz. O yüzden burayı çok büzdürmüyorum. Zaten defalarca iğne batıp çıkacağı için kendiliğinden kapanacak. Gayet muntazam oldu. Şimdi içine boncuk elyafı dolduralım. İpin diğer ucunu aynı noktaya sabitliyorum. Çift kat çalışacağım çünkü. Bağlıyorum. İpi buradan alıyorum. Şöyle çift kat olarak. Tam karşılığına birbirine şu şekilde bağlayacağız. İp böyle geldi. Karşılığından iğneyi geçiriyoruz. Elyaf genişlediği için durdukça biraz zorluyor tabii ki. Şimdi diğer karşısına ya da şöyle alalım, daha iyi olur. Sonra buraya iyice sıkıştırıyorum. Sonra hepsini ortaya topluyoruz. Şimdi şuraya bu şekilde nereye batacağımız zaten çok belli. Bütün uçları merkeze topluyoruz. Bu şekilde. Şimdi burada yaptığımızı buraya da yapıyoruz. Eşit aralıklarla tam karşısına. Tam karşıya iğneyi batırıyorum. Karşısından çıkıyorum. Tam karşısından. Bu iğneyle bile biraz zor oluyor. Bayağı büyük bir kabak çalışmışım demek ki. İyice sıkıyorum.
Diğer tarafı gene sıkıyorum. Karşı tarafa ipi alıyorum. Tam ortadan iyice sıkıyorum. Yavaş yavaş dilimler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi karşısına ortadan gene yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi karşısına gene aynı noktaları kullanmaya çalışın. İyice sıkıyoruz. Şöyle yine ortadan şimdi şurada bir bölüm daha var. Dilim yapacağımız. Oraya da ip yetmeyecek sanıyorum. Evet, ip bitene kadar üstlerinden bazılarının birkaç kere daha geçtim. Gayet sıkı, çok hoş bir form kazandı. Buradan bu ipi de içeride sıkılaştırarak yürüterek kapatacağım. Şimdi sapı, yaprağı ve çiçeğini öreceğiz. Şimdi sapı örelim. Sihirli halka içerisine şöyle bir zincir ve 6 sık iğne yeterli diye düşünüyorum. İp kalın çünkü. 3 tane ördüm. 4 5 4 5 6 tane. Şöyle bir sıkıştıralım. Başladığım noktaya çift batıyorum. Döne döne öreceğiz çünkü. 6 tanesini de üzerine çift batıyoruz. Bir taneyi ördük. İkinciyi örüyorum. Üçüncüye de çift. Dördüncüye çift. Beşinciye de çift. Ve son. Altıncı ilmeğe de çift. Şöyle düz oldu. Çok sivri gelen bir sap istemedim. Şimdi diğer sıraya başlarken buradan şöyle alıyorum. Şuradan çıkıyorum. Şöyle.
Şöyle alıyorum. Diğer ilmeğin içinden çıkıyorum. E, 6 taneydi. Çift batarak 12 tane oldu. Şimdi 12 tane böyle ilmek örüyoruz. Bazı çanta kenarlarını da tabanlarını da bu şekilde örmüştüm. Hepsini battık sanıyorum. Şurada bir tane kalmış. Onu da örelim. Başladığımız noktadan geri çıkıyorum ve tamamlıyorum. Şimdi hiç arttırma yapmadan önce bir öreyim 12 tane. Sonrasında arttırma yapayım. Yoksa gene bu koni şeklinde olacak. Ben böyle düz durmasını istiyorum. O yüzden ilk sırayı böyle yaptıktan sonraki ilk sırayı hiç arttırmadan örmek istiyorum. Şimdi yuvarlak örgü olacağı için bir işaret iğnesi takalım ilk ilmeğe. Yerimizi bulmak için. Yani bu yeni başlayanlar için tabii ki, örgüyle yeni tanışanlar için, kafa karışıklığı olmasın diye. Bu şekilde 10 tane ilmek oldu. Çok doğaçlama gittiğim için, daha önce hiç denemeden yapıyorum çünkü. 10 tane ilmek oldu burada. Şimdi şunu çıkaralım. Artık arttırmak gerekiyor biraz. Çift batıyorum ilk ilmeğe ve şuraya işareti alıyorum. Sonra tek batıyorum. Sonra çift. Bu formu illa böyle olacak demek değil. Siz de kendi formunuzu kendiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben şu anda bunu içimden geldiği gibi örüyorum. Hiçbir modele bakmadan. Çünkü çok model bakıp da yapılacak bir şey değil. Bir tek, bir çift battım. Şöyle sonra bir tek, zaten çiftle başlamıştım. Çıkarıyorum. Biraz daha bir artırmak gerekiyor ama önce bir sıra düz örüyorum. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan düz örüyorum. E, 15 ilmek var şu anda.
şöyle kare düz, yuvarlak ama düz olsun istedim. Şöyle bir de bir tarafa doğru da şöyle yatık olsun. Orijinali gibi dursun. Çünkü çok düz duran, çok simetrik olan çok doğal gelmiyor. Orijinaline yakın ölçü kullanmak istiyorum. Bu sırada arttırma yapalım. Çift batıyorum. 1, aynı yere 2. İlk ördüğüme işareti alıyorum. Şimdi tek. Şimdi çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Evet, güzel oluyor. Tek. Çift. Bir tek, bir çift olarak sırayı bitiriyorum. Çiftle başlamıştık. Çiftle bitiyor. Öyle bitirelim. Çünkü bir tarafa biraz daha yoğunluk verirsek şöyle durur. Şöyle biraz yanda durur. Bu da çok doğal olur. Böyle çok dik duran, çok simetrik olmaz bu tür örgülerde. Doğasına yakın, doğalına yakın örmek en güzeli bence. Şimdi hiç arttırmadan yalnız bir sıra daha öreceğimiz için lazım olacak. Şöyle bir tane örüyorum. Doğru yerde örgüyü bırakmak için tekrar takıyorum. Bu kadar genişletmek yeterli. Bir sıra daha yükseltip örgüyü sap kısmını bitiriyorum. Evet, güzel oldu. Yaprağı da örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeterli. Bu daha küçük bir yaprak. 6 ilmek zincirle ördüm. Daha büyük kabak olduğu için tabii biraz daha büyütmek durumundayım yaprağı. Şimdi 8 zincir çektim. Hemen yanındaki zincire 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son zincirin içerisine, yani ilmeğin içerisine bir tane daha örüyorum. Çift batmış oldum. 2 zincir, tekrar aynı ilmeğin içerisine dönüyoruz şimdi diğer tarafa. 2 sık iğne daha. Son ilmeğe 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne ördüm. Burası yaprağın ortası. Şimdi devam ediyorum. Her sık iğnenin dibine bir sık iğne örüyorum. Şöyle bırakıyorum. Son 2 ilmeğin içine batmıyorum. Dönüyorum şimdi. Şimdi dönerken bir zincir çekiyorum. Şöyle batacağız.
kabağı ördüğümüz gibi. Dış kanadına batarak öreceğiz. Şimdi 2 zincirlik yere geldik. 1 2 3 4 5 tane sık iğne. Gene 2 zincirlik yerde 2 tane daha örüp 7'ye tamamlıyoruz. Çok da takılmayın gene sayılara. Eksik olur, fazla olur. Doğada zaten hiçbir şey simetrik olmadığı için kabağın dilimleri de çok uğraşmayın. Aynı birbirine uyacak diye. Yanlışıyla, eksiğiyle daha doğal, daha güzel oluyor. Şimdi 2 zincir. Gene aynı ilmeğin içerisine 2 sık iğne daha. Gene dış kanatlarına batarak örüyorum. Şurada 2 tane ilmek kala geri dönüyoruz. Gene bir zincir. Hemen yanındaki ilk ilmeğe değil, yanındakine batıyoruz. Şu bir tane ilmek vardı galiba. Fazla ördüm sanırım burayı ben. Evet. Evet, 2 ilmek kala dönüyoruz. Bir zincir, yanındakine, hemen dibine değil, yanındakine. 1 2 3 4 5. Şimdi bir tane de fazlasını örüyoruz. Çünkü arttırıyoruz buradan. 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne daha. Aynı ilmeğe gene dış kanatlarına batarak bir iki tane varken dönüyorum geri. Bir zincir, hemen yanındakine, ve boşluğa 2. Şimdi bu kadar. Bir de şurada bir bırakacağım çünkü. Şöyle buna ekleyerek gitmem gerekiyor. O yüzden şuraya batarken buraya da ekleme yapayım. Ortadaki 2 sık iğneye araya tabi zincir çekmiyorum. Diğer 2 sık iğne yaparken bir tane daha da ekleyeyim. Bu yeterli. Bir tane de sık iğne daha örüyorum. 3 noktadan şu şekilde birleştirmek yeterli. Devam ediyorum. İki tane ilmek varken kesiyorum. Bunları örgünün içerisinde kaybedeceğim. Dikerken bunu da buraya tutturmuş olduk.
Gerçi tutturmadan da bunu buraya dikerken de dikebilirdik. O da olabilirdi. Ama tutturdum. Bu şekilde içinden dikeriz. Yani bunu yapmadan da sapı dikerken beraber de dikebilirdik. Evet, çiçeği de örüyoruz. Sihirli halkanın içerisine önce bir zincir, sonra bir, iki, üç, 4 sık iğne. İpim kalın olduğu için, yani kalın ip kullandığım için bu kadar az ilmek kullanıyorum. Daha ince ipliklerde 5, 6, yani tek sayı olmaz ama 6 olabilir. Çok incelerde, ince ipliklerde 8 ilmek olabilir. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü sık iğneye bir bağlamıyoruz. Bunları ördüğümüz gibi döne döne örüyoruz. İlk sık iğneyi örüyorum. Zaten 4 tane olduğu için iğne takmıyorum. Çift batıyorum. İlkine, diğerine tek, sonrakine çift, dördüncü ilmeğe de tek. İlk sırayı döndük. Şimdi ikinci sırayı gene olduğu gibi örelim. Yani kaç ilmek oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. 6 tane sık iğne örelim. Sıra başına geliyoruz o şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sırayı tamamladım. İsterseniz iğne de takabilirsiniz. 6 oldu. Şimdi gene bir arttıralım. Yani 6 ilmek üzerinden ilkini çift batıyorum. Sonrakini tek. 2 ilmek ördüm. Çift batıyorum. 3 ilmek oldu. Tek, dördüncü ilmek. Tekrar çift batıyorum. 5, tek batıyorum ve sıra bitiyor. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. 8, 9 tane oldu. Şimdi 9 ilmeğimiz var. Başlarken gene bir tane arttırıyorum. 2 tane ilmek oldu. 11 olana kadar arttıracağım. Şu baştakine işaret koyalım. Kafa karıştırmasın. Sıra başı çünkü orası. Bir tane arttırdım. 1, 2, 3 ilmek tek ördüm. Şimdi gene tek örüyorum. 1, 2, 3, 4 çift örüyorum. 5, 6 ilmek tek örüyorum. 7, 8, 9, 10, 2 tane arttırınca 11 ilmeğe ulaştık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek var. Bu 11 ilmeği, bu biraz kısa olur hemen örersek, biraz uzatalım. Yani 11 tane sık iğne örüyorum tek tek batarak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ve 11. Bir sıra daha uzattık. Şimdi ucundaki yapraklarını örelim. Bir tane şöyle sık iğne ile geldim. 2 zincir, sık iğne değil pardon, ilmek kaydırma. Sonra 2 zincir doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bekletiyorum. Bir kere alıyorum, bekletiyorum. İkili trabzanlar, ikisini birden alıyorum. Tabii ki bir daha yapalım. Şöyle topluyoruz. 2 zincir, yanındaki ilmeğe ilmek kaydırıyoruz. Sonra 2 zincir, yanındaki ilmeğe bekletiyorum. Bir kere alıyorum, bekletip ikisini birden topluyorum. 2 zincir, yanındaki ilmeğe ilmek kaydırıyorum. İki zincir, aynı ilmeğin içerisine bir tane daha bekletiyorum. Şöyle topluyorum. 2 zincir, ilmek kaydırıyorum. 2 zincir bekletiyorum. 2 ip daha alıyorum, bekletiyorum, topluyorum. 2 zincir, yandaki ilmeğe topluyorum. 2 zincir, yandaki ilmeğe kaydırarak bitiriyorum. Şöyle güzel bir çiçeğimiz oldu. Ben bunu sapa tutturmadan kesiyorum. Çünkü sapı dikerken hani bunu tutturdum. Çünkü bu ilk etapta tek bir tane objeydi. Şimdi yanına başka şeyler de geleceği için önce dizaynını yapıp sonra tutturmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle örgüyü sıfırlayıp içinden yürüterek temiz bir görüntü yapacağım. Şimdi şu kıvrık anten gibi olan parçalar var. Onları örelim. Yerini tespit ettikten sonra şuradan ilmek alarak da örebiliriz. Zaten zincir ve sık iğne öreceğiz. Ama ben şu anda tam yerleştiremedim kafamda. O yüzden önce bir serbest olarak örelim. Sonra yerleştirmesi kolay. 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yeterli. 20 zincirden sonra ilkine çift batıyorum. Sonrakine tek. Bir çift, bir tek batarak bütün zincirleri örüyorum. Tek, çift, tek, çift. Bu şekilde şöyle kıvrılan bu kabakların üzerinde olan tel tel duran parçalarını örüyoruz. Bu şekilde kıvrılıyor. Mesafe bırakarak dikmek için
Şöyle çiçeği filan yerleştirdikten sonra, yerlerini belirledikten sonra tutturmak sorun değil. Bir tane daha öreceğim ama bu 20 zincirle ördüm. Diğerini daha küçük öreceğim. 15, 14, 15 zincir yapacağım. Birini 15, birinde 20 ilmek zincir örerek tamamladım. Şöyle. Şimdi ben bunları bu sapın etrafına muntazam bir şekilde yerleştireyim önce. Şöyle ucuna kendi ipiyle bağladım. Sonra o ipleri içeride yürüterek kapattım, kaybettim. Bu şekilde hafif çapraz karşısına diktim. Şimdi bu sapı kabağa dikerken araya da şunu dikmeyi düşünüyorum. Bu şekilde ben böyle yaptım. Siz istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Daha fazla yaprak, daha fazla çiçek de koyabilirsiniz. Şimdi dikmeye başlayalım. Şöyle içerisine bir miktar boncuk elyafla dolduruyorum. Çok fazla doldurmanıza gerek yok. Şöyle bir yün iğnesi kullanıyorum. Aslında şöyle bir tam yerini belli etmek de gerekiyor ki yan olmasın diye. Şöyle bir tane ipi buradan alıyoruz. Bir tane ipi bu şekilde dikmeye başlıyoruz. Alttan bir tek ip, fazla ip almayın. Şöyle aldığınız hizayı hiç bozmadan gösterdiğim gibi bir tane ip aşağıdan, tabii bu kalın ip olduğu için bir tane de şuradan bu şekilde gayet temiz bir şekilde dikiyoruz. Şuraya geldiğimde artık çiçeği de ekliyorum. Şöyle ve dikmeye devam ediyorum. Bence güzel oldu. Tabii siz istediğiniz gibi yerleştirirsiniz. Daha da kalabalık yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Şöyle gayet muntazam bir şekilde birleşiyor. Evet, kabak bitti. Çok güzel, çok hoş görüntülü bir süs oldu. Ben çok beğendim. Sakin renkler kullandığım için de üzerindeki kalabalık hiç göz yormuyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Farklı iplerle, farklı renklerle çok daha güzellerini örersiniz eminim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.